Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere şahane bir bandana modeli ile geldim. Şöyle gördüğünüz gibi çıtı pıtı, yapımı da çok basit. Böyle tek seferde oturup bir saatte örebileceğiniz bir bandana, hemen yap, ör, çık. Yani bu şekilde bir bandana modeli ve görüntüsü itibariyle gördüğünüz gibi kullanımı da çok rahat, çok hafif bir model. Hemen malzeme bilgisiyle başlayacağım. Yine koton bir ip. Şöyle tatlı güzel bir mavi renkle ördüm. Yine koton bir iple çalıştım. Tuhafiyelerde birçok markanın koton ipleriyle çalışabilirsiniz. Rahatlıkla bulabileceğiniz bir ip. Şöyle yine tığım 2,5 milim. Dediğim gibi ben elime rahat oturduğu için, elimde çok sıkı tutmadığım için 2,5 milim tığla çalışıyorum. Eğer sizin eliniz çok sıkıysa 3-3,5 milimle de çalışabilirsiniz. Ne kadar tığ numaranız kalınlaşırsa o kadar da örgünüz daha böyle motifleri büyük düşecektir. Ama eliniz çok gevşekse, çok sıkı değilse 2,5 milim ideal bir tığ numarası. Hemen örgümüze başlayalım. Ben biraz ilerlettim. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın başlangıç noktası burada. İki motifle başlayarak 3, 4, 5 bu şekilde arttırarak üçgen formunu veriyoruz bandanamıza. Henüz ben ipimi kesmedim çünkü bu çocuk boyutunda olduğu için ben yetişkin boyutuna kadar öreceğim. Sizlerle birlikte henüz ölçüsünü de tam yani ne kadar daha öreceğimi sizlere son aşamalarını gösterdiğimde söyleyeceğim. Birkaç sıra daha örmek için ben ipimi kesmedim. Çünkü daha büyük olsun istiyorum. Bu şekilde sonraki aşamalarını, bağcıklarını şu kenar kısımlarında en son yapacağız. Hemen başlangıç noktasına bakın. İpim burada. Bu şekilde örerek ilerliyoruz. Modelimizi geriye çevirip böyle artırarak hem üçgen formunu alıyor hem de modelimiz sadece tek sıra halinde bir taraftan büyüterek yani arttırarak ilerletiyoruz. Şimdi burada başlangıç noktamız, hemen başlamak istiyorum. Şöyle ipimi alıyorum. Ama ben yine şöyle bandanamı arkaya doğru, şöyle güzel modeli görünsün. Çok güzel bir modeli var. Çıtı pıtı, henüz ütü de yapmadığım görüntüsü bu. Ütü yaptığımızda da daha da güzel görünecektir. Öncelikle 8 zincir çekiyorum ve şöyle ilk çektiğim zinciri, yani düğüm attığım yeri de ben zincir olarak kabul ediyorum. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 zincir çektim. Tığıma ipimi bir kez doluyorum. İlk çektiğim zincire şöyle tam içerisine, orta kısmından batırıyorum tığımı. Tekrar evet. Önce bir tane ilmek çıkarıyorum, sonra 2, sonra 2. Tığıma bir kez doluyorum, 3 seferde çıkıyorum. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Yine aynı noktaya, bu ilk zincir olduğu için birazcık batması zor oluyor. Şimdi bakın, önce bir tane ilmeğimi çıktım, sonra 2, sonra 2, 3 seferde çıktık. Şimdi 1 2 3 4 zincir çektim ve çevirdim. Burada 3 zincirle oluşturduğumuz bu hemen sıradaki yuvaya önce 1, sonra 2, sonra 2, 3 seferde tığımıza ipimizi bir kez doluyoruz ama 3 seferde çıktığımız trabzanımızı yapıyoruz. Tekrar 1 2 2, bakın bu şekilde 3 seferde çıktığımız trabzanlarımız. 3 zincir çektim arada, yine hemen aynı noktaya bir model oluşturuyoruz. Şu kısmını göstermek istiyorum. Bakın hemen şu modelimizi yaparak geliyoruz. Çevirdik, düz tarafından göstereyim. Burayı öreceğiz. 2 modelle başlayacağız. Başlangıç yerine hemen buraya yine 1 2 3 seferde çıktık. 3 seferde çıktık. 3 tane daha üçlü trabzan yaptık. Hemen hiç zincir çekmeden bakın buraya sabitledim. Bu 8 zincirlik boşluk. Direkt yine
sık iğne ile sabitledikten sonra yine 3 seferde çıktığım trabzanımı 3 kez tekrarlayacağım. 2 3 yine 3 zincir çektim aynı yere. Eliniz çok gevşekse bunu ikili trabzan da yapabilirsiniz. 3 tane 3 seferde çıktım, trabzanımı yaptım. Bakın tam başlangıç yerimiz böyle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekiyoruz. Yine örgümüzün çeviriyoruz. Burada hemen yine tığıma ipimi bir kez doluyorum. Şu model arasındaki 3 zincirlik boşluğa yine 3 seferde çıktım, trabzanımı yaptım. 1 2 3 zincir çektim, aynı boşluğa 1 2 3 seferde çıktım, trabzanımı. Buraya bir V oluşturdum. Bir sonraki model sıramız bu 3 zincirlik yuvaları yapacağız arkadaşlar, şu kısımları. Hemen 1 2 3 4 5 zincir çektim. Sıradaki modelimizin tam ortasındaki 3 zincirlik boşluğa yine üçlü trabzan, 1 2 3 zincir çektim. Yine aynı yere önce 1 sonra 2 sonra 2, bu şekilde 2 tane V oluşturduk. Şimdi hemen 1 2 3 4 zincir çekiyorum ve örgümü çevirdim. Arttırmalarımız bizim sürekli şu 8 10 zincirle yaptığımız bu yuvaya olacak arkadaşlar. Bundan sonra bakın hemen 4 zincir çekerek sıradaki ilk V boşluğuna 4 zincir dışında bir tane doluyorduk. 4 zincirden sonra 2 tane 3 seferde çıktım, trabzanımı yaptım. Yani 3 tane trabzanımız olmuş oldu. 1 2 3 zincir yine aynı yere önce 1 sonra 2 sonra 2 ilmek çıkarıyoruz. Yine aynı yere 2 tane daha üçlü trabzan yapıyoruz. Evet, şimdi hemen hiç zincir çekmiyoruz. Şu arada çektiğimiz 5 zincirlik bu bağlantı noktasına sık iğne ile kapattık tam ortasından. Şimdi yine zincir çekmeden sıradaki bu ve oluşturduğumuz boşluğa önce 1 sonra 2 2 3 seferde çıkarıyoruz. 3 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Bakın şu bağlantı noktasını saymadan trabzanlarımız olacak. 3 tane 3 tane. Bu kafa karışıklığı yapmasın. Bunları bağlantı noktamız dörtlü trabzan varmış gibi gösteriyor. Onların haricinde şunları saymadan 3 tane trabzanımız olacak. 3 zincir çekiyorum. Aynı yere yine 3 seferde çıktım. 3 tane üçlü trabzan yapacağız. Üçüncüyü yaptım. Hemen burada 10 zincirlik yuvamız. Şöyle sık iğne ile kapattım. Yine aynı şekilde hiç zincir çekmeden buraya 3 tane 3 seferde çıktım, trabzanımı yapıyorum. Bakın ikinciyi yaptım. Sık iğne kapattıktan sonra 3 tane trabzanımız olacak. 1 2 3. 1 2 3 zincir çektik, yine aynı boşluğa direkt yuva içerisine yapıyoruz. İç zincir tepesine en son hani noktalarda genelde bandana kenarlarında şöyle zincir içlerine giriyorduk. Burada hiç girmeden direkt boşluğa yapıyoruz. Bakın 1 2 modelimiz 1 2 3'e çıktı. Böyle arttırarak ilerleyeceğiz. Sonrasında bu şekilde üçgen formunu alacak. Hemen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Bakın elimi çok sıkı tutmuyorum. İpimi bir kez tığıma doluyorum ve hemen bakın bu 3 motif yaptığımız, arttırdığımız 3 modelimizin içerisine yine yuvalar oluşturacağız. Bir sonraki sırada 4. modelimizi bu 10 zincirlik yuvaya yapacağız. Her motifimizin üstüne de zaten bakın bir tane motif denk gelerek ilerliyoruz. Arttırmalarımız sadece son bu 10 zincirlik tekrar geriye dönüşte sonda yapacağız. Yani burada son 4. arttırma motifimizi. Hemen 3 zincir çekiyoruz. Aynı yuvaya yine bir ve oluşturuyoruz.
1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine tığıma ipimi bir kez dolayıp direkt sıradaki bu motifimizin ortasındaki 3 zincirlik boşluğa yine üçlü trabzan, hep üçlü trabzan ilerleyeceğiz arkadaşlar. İpimize tığımıza ipimizi bir kez doluyoruz ama 3 seferde çıkıyoruz. 5 zincir çekiyoruz bu aralarda. Diğer boşluğa hemen bakın 3 seferde çıktım. 3 zincir çekiyoruz aralarda hep. Şöyle 1 2 3 seferde çıktım. Bakın bura ilk dönüşteki arttırma yerimiz olacak. Bakın ilk motifi, ikinci, üçüncü arttırma yerimiz burada, sondaki 10 zincirlik yuvaya yapacağız. 3 motifimizi sonraki sırada 4'e çıkararak ilerleyeceğiz. Bu şekilde çok basit bir örgü modeli, bandana modeli. Dilerseniz bunu şal olarak da farklı örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Kırlentler, runner olarak birçok örgülerde kullanılabilecek çok şahane güzel bir örnek arkadaşlar. Hemen ne yapıyoruz? 4 zincir çekiyoruz. Bu geri dönüşümüzde sadece 10 zincirleri şu arttırma yaptığımız yani buraya bir motif yapıyoruz. Tekrar buradan dönerken 10 zinciri çekiyoruz. Bu köşe baş çevresine gelecek. Yani başımızın ön kısmına gelecek. Düz tarafı bandanamızın 10 zincirle oluşturduğumuz yuvalarımız yani. Burada dönüşlerde de 4 zincirle hemen modelimize başlıyoruz. Sıradaki boşluğa 2 tane üçlü trabzan, 4 zincirle birlikte 3 tane görünecek. 3 zincir çekiyorum. Şöyle ipimi ayırmadan devam etmek istiyorum. Hemen aynı yuvaya yine 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bakın 3 tane yaptık. Buradaki aradaki 5 zincirlik bağlantı, bu boşluğa bağlıyoruz. Bağlantı noktamız. Hemen hiç zincir çekmeden sıradaki ikinci ve boşluğuna yine 2 3 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 1 2 3 zincir çektim aynı yere. Yine 3 tane üçlü trabzan. Yine aradaki 5 zincirlik noktaya bağlıyoruz. Bağlantı noktamız ve sıradakine modelimiz bu şekilde ilerleyecek. Bir sıra daha gösterdikten sonra istediğimiz boyuta gelene kadar öreceğiz. 3 zincir çektim arada. Yine aynı ve boşluğuna ikinci üçlü trabzanımı yapacağım. Yani üçerli trabzanlarla ilerleyeceğiz. 2 3 hemen bu 10 zincirlik yuvaya yine sık iğne ile kapattım ve direkt zincir çekmeden ilk trabzanımı yapıyorum. 2 3 zincir çektim. Bakın dördüncü motifimi bu 10 zincirlik yuvaya arttırmamız bu şekilde devam edecek sonuna kadar. Bu sırada da şöyle de çektirirsek mesafemizi ayarlayacağız. Bakın üçgen formunu alacak. Böyle 4'e çıktık. Sonrasında 5 olacak, 6 olacak. Bu şekilde istediğimiz boyuta gelene kadar devam edeceğiz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Yine çevirdim. Burada yine hemen motiflerimizi kuracağımız ve boşluklarını oluşturacağız. İlk boşluğa üçlü trabzan yaptım. 3 zincir çekiyorum aynı yere, yine 3 seferde çıktım, trabzanımı yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorduk aralarda. Hemen sıradaki boşluğa yine bu sırada zemini hazırlıyoruz. Diğer sırada su taşı dediğimiz modellerimizi kuruyoruz bu yuvalara. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine hemen sıradaki boşluğa geçiş yaptım. 3 zincir yine çektim arada. Aynı yere 3 seferde çıktım. Üçlü trabzan. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Sıradaki boşluğa
geçtim. 1 2 3 zincir. Yine üçlü trabzan yaptık. Bakın bu sırada 4 motifti. Şimdi döndüğümüz sırada 1 2 3 4 ve son arttırmamızı bu 10 zincirle yaptığımız bu yuvaya yaparak ilerleyeceğiz. Arttırmamız hep bu tarafta olacak. Bu tarafta bizim baş çevremiz olacak arkadaşlar. Yani şu ön taraf başımızın üzerine gelecek bandanamızın düz tarafı olacak. Hemen 1 2 3 4 zincir çekerek yine çevirdim örgümü. İlk ve boşluğuma yine zincirle birlikte 3 tane üçlü trabzanımız görüntüsü olacak. 2 tane trabzan yapıyoruz ama zinciri de sayarsak 3 tane. Bu başlarda zinciri sayıyoruz. Hemen sırada yine 3 tane üçlü trabzan ve direkt bu aradaki 5 zincirlik boşluğa bağlıyoruz. Bağlantı noktamız sıradaki yuvaya 3 tane üçlü trabzan, 1 2 3 zincir çektim. Yine aynı yere 3 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Direkt aradaki 5 zincirlik boşluğa sık iğne ile bağladık. Hemen tığıma ipimi dolayıp bir sefer sıradaki V boşluğuna yine trabzanlarımızı yapıyoruz. 3 tane üçlü trabzan. Bu kenarlarda görünen bu aradaki 5 zincirlik boşluğumuz, 5 zincirler, 5 zincirlik kısmımız bizim ördüğümüz 3 tane trabzan olacak. Kafanız karışmasın arkadaşlar. Bakın bir, ikinci trabzanım, üçüncü trabzanım. Zincir çekmeden şu 5 zincirlik boşluğa sık iğne ile kapattığımda 4 tane trabzan gibi görünüyor ama 4 tane değil. Sonrasında bunu iyice anlayalım ki çözemediğimiz bir yer kalmasın bu örgü modelinde. Yine 3 zincirle aynı yere 3 tane trabzan yapıyoruz. 3 seferde çıkıyoruz. Trabzanlarımız modelimizin sonuna kadar üçlü ilerleyecek. Hemen zincir çekmeden bakın burada artırma yapacağımız 10 zincirlik yuvaya sık iğne ile kapattık. Yine hiç zincir çekmiyoruz. Direkt aynı yere 3 seferde çıktığım ilk trabzanımı yaptım. İkinci trabzanımı yapıyorum. Üçüncü trabzanımı yapıyorum. 3 zincir çekiyorum yine arada. Aynı yuvaya 1 2 ve 3. Bu şekilde arkadaşlar bakın. Şöyle çektiğinizde ön tarafı düzelecektir. O yüzden zincir tepelerine batmıyoruz. İçlerine sadece direkt yuvaların içerisine örerek bandanamızı bu şekilde artırarak ilerletiyoruz. Bakın bizim baş çevresi şu kısım olacak. Yani üzerine tam tepesine gelecek ön tarafı bandanamızın. Göstermek istiyorum. Daha büyüttüğüm modelinde henüz ütülemedim arkadaşlar. Gayet güzel üçgen formun alan bir model. Bakın çok çıtı pıtı çok güzel bir modeli. Ben çok sevdim. Çok beğendim bu modeli. Hemen ne kadar yapmışım ben. Bu yani çok küçük yaşlarda belki 2 4 yaş arası çocuklar için uygundur ya da 1-4 yaş arası. Bunu dilediğiniz boyuta ulaşana kadar örün. Örnek veriyorum. Ben zaten daha önceki videolarımda bildiğiniz gibi şu baş çevresi ben genelde 45-50 santim sadece kenarına oyasız, kenar oyasız yapacaksanız 45-50 santim ya da 55 santime kadar benim bandana yaptığım modellerde olanlar var. İdeal olan boyutu bana sorarsanız yetişkin için ben daha büyük seviyorum. Yani 50-55 santim aralığında şu baş çevresini uzatana kadar yapın. Zaten ona göre o orantıda da bu kenarları üçgen olan kısmı da zaten baş çevresine göre de uzunluğu da uzanıyor. Burayı da genelde yaptığım bandanalarda 28-33 santim aralığında hep benim yaptığım ölçüler. Şu kısım şu boydan
Enlen de 50-55 santim olana kadar örün derim. Ben de şimdi henüz dediğim gibi sayıları, bu zaten artırmalı bir model. Sayılarını birlikte ben de 50-55 santim aralığında yapan olana kadar devam edeceğim ya da 50 santim. Sizlerle birlikte yapacağım. Birkaç sıra daha örmem gerekiyor. Sizler de ekran arkasında örün. Dediğim ölçülerde şu kısım uzunluk 28-32 santim olana kadar, yani daha doğrusu siz kendi ölçünüze göre de yapabilirsiniz. Çocuksa onu ayarlayarak çocuk boyda yapabilirsiniz. Burayı da dediğim gibi yetişkin için yapacaksanız 50-55 santim aralığında, 49-46 da olabilir. Onu örerek göreceğiz. Şimdi hemen bu ölçülerde biz bandanamızı büyütelim. Sonrasında da şu kenarlarını, bağcıklarını yaparak son aşamasına geleceğiz. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar, bakın ben bandanamın boyutunu bayağı bir büyüttüm. Şöyle hemen önce bir ölçüsünü vereceğim. Sonra da hem bağcık kısmıyla ön tarafını örüp bunun kenarlarına ben kenar oyası yapmadım zaten. Kenarları kendinden gayet hoş, çıtı pıtı, çok karışık görünsün istemedim. Sadece örgünün kendi modeli görünsün istedim. Bu şekilde çokça da denedim. Yani siz isterseniz yapabilirsiniz farklı kenar oyası, ama ben denediğimde birkaç kenar oyası bu şekilde daha sade haliyle güzel göründüğü için ben böyle tercih ettim. Bakın benim şu anda ekrana sığmıyor ama arkadaşlar, şuradan ölçtüğümde hemen şuraya bir bağlantı noktası yapacağım. Orayı o yüzden biraz ileriye aldım. Toplam tam tamına 56 santim şu baş çevresi. Kenar oyası yapmayacağımız için de yani bunu ne kadar bu kadar 55 santim 60'a kadar bile gidebilir. Sadece bu haliyle bandana olarak kullanacağımız için diğer modellerimizde hani alan küçük olsa da şu zemin kenar oyalarıyla şöyle birkaç santim, yine 3 santimlik bir genişlemede yanlarında kenar oyası ördüğümüz için oluyordu. Daha da geniş bandanamız rahat kullanım için genişliyordu. Bunun kenar oyası olmayacağı için, yapmayacağım için de boyut olarak şu anda gayet iyi. Baş çevresi 56 santim uzunluğunda, bir de ütü payı da olacak. Bunun ütülemesi de şöyle zaten çektirerek ütülediğinizde açılacaktır. Şöyle boyu da toplam 31 santim arkadaşlar. 31-32 santim, şurayı da sık iğne ile öreceğiz. 32 santimde şöyle boyu var. Şöyle yandan da ölçelim. Bu yandan da toplamda 40 santim uzunluğunda oldu. Baş çevresi 56 santim, boy 32, yandan uzunluğu da 40 santim uzunluğunda oldu arkadaşlar. Şimdi hemen tamamını kaç sıra ördüm de sizlere söylemek istiyorum. Şuradan sayarsak bakın. 1 ilk başlangıç motifimiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, toplamda 15 sıra. Buradan da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 sıra motifte tamamladık. Yani buradan da 15 olacak. Son sıramızda da 15 olacak. Son sıramızdaki normalde arttırmayı şu 10 zincirlik eğer devam ettirirsek 10 zincirlik yuvaya arttırma olarak bir motif daha yapıyorduk. Kapatıp önceki sıralarda, şimdi 15'e 15 olacağı için ben burada toplamda 15 motif oldu. Bu yandan da 15 motif tamamladık. Burada arttırma yapmayacağım son sıra olduğu için. Bakın hemen 3 tane alt sıralarda ne yapmıştık? 3 tane üçlü trabzan yaparak buraya sık iğne ile kapatıyordum. Kapattıktan sonra burada arttırma yaparak bir motif daha, bakın alt sırada aynı 10 zincirlik yuvamıza, bu yuvaya bir motif daha yapıyorduk. Bu üst sırada yapmayacağım. Bunu tamamladık. Çünkü eğer arttırma yaparsak burası 16 motiften olacak. Şu motiflerimiz bu yan tarafta 15 motif olacağı için orantımız aynı boyutlarda olmayacak. Yani ölçü olarak
farklılık olacaktır. O yüzden de bu son sırada arttırma yapmayı bıraktım. Direkt kapattım. 10 zincirlik bu yuvaya sık iğne ile kapattıktan sonra hemen bağcıklarını öreceğiz. Sonra bu taraftaki bağcığını örüp bu kenarını, baş çevresini sık iğne ile örüp bu tarafta da bağcığımızı yapıp bandanamızı tamamlayacağız. Muhteşem bir bandana. En sonda ütülü haliyle de sizlerle yine kapanışı yapacağım. Göreceksiniz aradaki farkı sizlerde. Şimdi 60 zincirle yine klasik ben bandanalarıma yaptığım bağcık kısmını dilerseniz sık iğne ile çalışabilirsiniz. Dilerseniz ben genelde kaydırma ilmeğiyle hep bağcıklarımı yapıyorum. Daha zarif, daha da yani çok hani arkadan bağlayacağımız için ense arkasından çok böyle kalın rahatsız edici olsun istemiyorum. O yüzden daha ince benim için ideal. Şöyle 60-65 zincir çekeceğim yine buna. Dediğim gibi 50-55 de çekebilirsiniz ama bunun boyutuna, bu bandanaya 60-65 zincirle ben şimdi hemen zincir çekerek ilerliyorum. Dilediğiniz zincir sayısıyla yapabilirsiniz. Siz de zincirinizi çekin. Toplamda ben 65 zincir çekip sonrasında kaydırma ilmeğiyle aşağıya doğru ineceğim. Şöyle 65 zincir çektim. Şöyle hatta buraya şu kenardaki oyası gibi bir tam bağcığının ucuna bir yaprak oluşturacağım. Bir motif. Şöyle 65 zincir çektim. Hemen tığıma ipimi yine bir kez doluyorum. Şu 5. zincir içerisine 3 seferde yine çıktığım trabzanlarımı yapıyorum. Zincir dışında 3 tane üçlü trabzan yaptım. 3 zincir çektim. Yine aynı noktaya 3 trabzan yapacağım. Sonrasında zincirle kapatacağım. Bu şekilde 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı noktaya kaydırma ilmeğiyle kapattım. Bakın şöyle yine kenar oyasına uygun bir bağcının ucuna güzel bir yaprak modeli yaptık. Buradan sonrasını hemen yanındaki sıradaki zincir içerisine kaydırma ilmekleriyle aşağıya kadar iniyoruz. Ta ki en son zincir içerisine kadar yapıyoruz bu bağcık kısmına. Devam edelim aşağıya kadar şu kısımda, sonrasında birlikte yine örmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, sonuna kadar geldim. Buradaki bağcığımı yaptım ve burada bakın 10 zincirlik bu yuvamıza sık iğne ile geçiş yaptım. 2 3 4 5 6 6 sık iğne bu yuvalarımıza, 3 sık iğne de burada kenarda trabzanlarımız vardı. Hemen ilk trabzanın kanadına, ilk kanadının içinden 3 tane sık iğne yapıyorum. Hemen direkt bu yuvaya geçiyorum. Köşelerdeki 10 zincirlik yuvamıza 6 sık iğne yapıyorum içerisine. Sonrasında hemen trabzan içerisine geçerek trabzan içerisinden de 3 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Yani 1 3 1 6 bu şekilde sık iğne ile komple öreceğiz. Bu yuvanın içerisine 6 tane sık iğne, 3 4 5 6 trabzan kanadının içerisine 3 tane sık iğne. Geniş yuvamızın içerisine buralar 10 zincirle oluşturduğumuz, arttırma yaptığımız yuvalar. 4 5 6 3 sık iğne de trabzanımızın içerisine 6 sık iğne, 3 sık iğne, bu şekilde örerek sonuna kadar gelelim. Eğer 6 sık iğne size az geldiyse, hani eliniz sıkıysa 7 tane de olabilirsiniz bu geniş yuvaların içerisine. Sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Bakın çok güzel bir hafif çıtı pıtı bir bandana oldu. Sonuna kadar ilerleyelim. Şu kısımda bir tane burada bağcığımızı yapacağız. Sonrasında da
kapatacağız. Buraya kadar sık iğnelerimizi tamamlayalım. Evet, buraya kadar geldik. Bakın ilk başladığımız başlangıç noktamız. Bu boşluğa giriyoruz. 3 tane sık iğne yapıyoruz. Burayı da diğer baş taraftaki gibi yani düzlüyoruz. Bandanamızın ön kısmını şu ipi de arada yürütelim. Diğer boşluğa 2 sık iğne yaptım. Bakın arkadaşlar. Buradaki gibi bağcığımız tam düz şekilde devam etsin istediğim için 3 sık iğne buraya yaptım. 3 sık iğne de buraya, hatta buraya 4. sık iğneyi de yapıyorum. Şimdi buradan bağcığımızı yine aynı 65 zincirle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 65 zincirle bu şekilde aynı bağcığımızı yaparak burada ne yaptıysak bu yaprağı oluşturuyoruz. Geriye sararak yine aynı buna bakarak yapabilirsiniz. Bir de buraya bağcık yaparak son kısma kadar da kaydırma ilmeğiyle iniyoruz. Sonrasında bandanamızın son aşamasını da bitirmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar, sonuna kadar geldim. Burada hemen bir sık iğne ile yine geçtim buraya. İpimi bir zincir çekerek kesiyorum. İpimizi temizleyelim. Bakın bu taraftaki bağcığımız da yine tamamlandı. İpimizi temizleyelim. Ben hemen bir de ütü basacağım. Bandanama sonrasında da videomuzun kapanışı için birlikte yine olalım. Evet arkadaşlar, ütümü de yaptım. İlk ütülemeden önce ölçü vermiştim sizlere ya, en boy ve şu yanlardan. Şimdi tekrar hızlıca bir ölçüsünü vereceğim. Bakın ütü yaptım. Şöyle oyasız bile, sadece başlı başına çok şahane bir bandana oldu. Hemen hızlıca yine ölçülerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunun amacı da yani ütüledikten sonraki aradaki fark, ütü de açıyor. Bandanayı kesinlikle şöyle elinizle açtırarak ütülediğiniz takdirde bakın 56 santim demiştim. 58 santim en, 2 santim enden, boyu da 29 demiştik sanırım. Yani unutabilirim de bilmiyorum. İşte videoyu geriye sardırarak bakın 32 santimde, 32 hatta 33 santime yakında boy uzunluğu oldu. Yine 2 santim 2-3 santim bir açılma, 40 santim şu yandan demiştik, 43 santimde yandan, 3 santimde, yani hemen hemen en boy ve yanlardan 2-3 santim yine açılma payı oluyor ütüledikten sonra. Yani ütüyü yine bu videomda tekrarlayayım, kapanışında çok ütü soruluyor. Hafif eğim tüm bandanalarda oluyor. En önemli püf noktası, şöyle elinizle çekiştirerek bandananın şöyle ütülerken yani şu şekilde formunu vererek, anladınız mı arkadaşlar? Bu şekilde yüksek ısıda buharlı ütüde koton iplerde hiçbir sıkıntı olmuyor. Üzerine tülbent bir örtü sermenize gerek yok. Direkt tersten, hatta düzden de ben en son düz tarafından bastıktan sonra ütüyü en son ters tarafından da ütülüyorum. Buharlı böyle ısıyı veriyorum. Çok güzel, böyle tam kolalı gibi bir görüntüsü oluyor. Ütü çok önemli. Hani çok soru geliyor. Özellikle de hangi videom yeşil, parlament yeşili gibi bir renkteki videomda, bandana videomda çok şu ön tarafı eğimli oluyor, üçgen gibi, o bende de oluyor. O yüzden sürekli sorulara cevap veriyorum. Bunun için sırf o modele bir video çekeceğim, ütüyü, ama inanın fırsat bulamıyorum. Yani uzun zamandır böyle bir boş anımda yakaladığım an videoyu da çekeceğim nasıl ütülediğime dair, ama çok basit, dediğim gibi elinizde düzelterek tüm bandana modelleri bu şekilde. Ütü çok önemli, ütü çok fark ettiriyor. Bakın hem enden hem boydan hem yan taraflardan neredeyse 2-3 santim fark oldu, genişledi. Bu şekilde yaparsanız, yani en son ütülerseniz de göreceksiniz, siz de istediğiniz sonucu alacaksınız. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum bandanayı da.
Kanalıma abonelik de ücretsizdir. Abone olarak, yorum ve beğeni yaparak, bildirim butonlarınızda zil görsellerine basarak açarsanız çektiğim videolardan ilk siz anında haberdar olursunuz. Abonelik tamamen ücretsizdir. Beğeni ve yorum yaparak da destek olursanız çok sevinirim. Bu YouTube üzerinden sorulan soruları da genelde daha hızlı cevap veriyorum. Instagram'dan da yetişmeye çalışıyorum. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.